Yani şanslıyız belki yaşadığımız coğrafyadan ötürü. Daha erken bahara ulaşıyoruz. Gerçi yazın o sıcaklarında kavruluyoruz ama bahara ne kadar erken ulaşsak o kadar kârdır diye düşünüyorum. İşte bugün ne yapacağız? Bugün limon yağı yapacağız birlikte. Tazecik limonları toplayalım önce. Limon hepinizin malumu turunçgillerden. Dünyada en çok bilinen, herhalde bilmeyen coğrafya, ülke yoktur. Niye bu vakte kadar bekledim? İnanın artık kabukları yağlanmaya başladı. Kalınlaştı. Ve inanın elinizde şöyle ovduğunuz zaman yağları zaten çıkacak gibi oldu. Maşallah. Tamamen organik. Belki iddialı organik lafı ama 7 yıldır hiçbir kimyasal kullanmadan olduğu kadarını idare ediyoruz. Evet. Yine Eyüp Güreş ile ne üretek dedim. Tam mevsimi. Limonlar artık kabukları kalınlaştı. Şöyle göstereyim size isterseniz. Bakın. Ve hani nasıl soğuğu yiyince balıklar yağlanır. Karadenizli hamsiye kar yağdıktan sonra yerler. Bakın şu kalınlığa bakın. Zaten İtalyan cinsi denen bu limonumuzun kabukları ile birlikte bu mevsimde yenebiliyor. Kesinlikle çok faydalı. Özellikle bu viral hastalıkların yaygın olduğu, salgın hastalıkların yaygın olduğu solunum yolu hastalıkları ve sindirim yolu hastalıklarında mutlaka şöyle benim yaptığım gibi ılık suyun içine limonları kabuğuyla birlikte atın. Gün boyunca bu şekilde için. Hem suyun alkali değeri artıyor hem de hijyen sağlamış oluyorsunuz. Tavsiye ediyorum kesinlikle. Ve tabii ki en az günde 2 litre su içmeye çalışıyoruz. İşte onun için bekledim ben. İyice kabukları yağlansın. Şu şekilde. Ellerim kayıyor zaten. Yani şimdi limon bol olduğu için ziyan ettiğimi düşünmeyin. Ziyan etmeyeceğim. Yiyeceğim ben onları da. Bunun için önce şöyle rendenin en ince kısmıyla rendelememiz gerekiyor. Ve sadece şu sarı üst tabakasını alacağız. Beyazını katmadan böyle ince tabaka şeklinde bunu alacağız arkadaşlar. Kış aylarında sıkça karşılaşılan grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklara bağlı olarak gelişen burun tıkanıklığı ve nefes darlığı gibi semptomların ortadan kalkmasına yardımcı olur. Burnu tıkalı kişilerin limon yağı koklaması sağlanarak daha rahat nefes alması gerçekleştirilir. Göğüste daralma ve öksürük gibi sorunlarda su ile inceltilen limon yağının göğüs bölgesine sürülüp ovalanması ile aşılabilir. Zaten kadın izleyicilerim bilir, keklerde benzer şekilde rendeleniyor. Rendeleyip kullandıklarını biliyorum. Sindirim sistemi rahatsızlıklarının yaşattığı olumsuz hissi ortadan kaldırmaya yardımcı olan limon yağı bir bardak suya birkaç damla eklendiğinde ferahlatıcı etkisiyle kullanan kişiyi rahatsız. Neredeyse greyfurt ebatına gelmiş. Abarttım gerçi, greyfurtlar daha büyük gibi. Portakal kadar olmuş neredeyse. Ağız ve diş sağlığı için de kullanılan limon yağı haftada bir defa diş fırçanıza sıkacağınız bir damla ile
ağızdaki bakteri oluşumunu temizler. Birkaç damla limon yağı ve yarım bardak ılık su ile yapacağınız gargara da ağız kokusu sorununu ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Ayrıca bu uygulamalar düzenli hale geldiğinde limon yağı ile diş beyazlatma gerçekleşir. Böcek ısırığı ya da sokması gibi bir durumda yara oluşan bölgede uygulanacak limon yağı kullanımı yaranın mikrop kapmasını engeller. Nisan 1'de burada tam anlamıyla Ege, Akdeniz arasında bir yerde yaşıyoruz. Bahar kokuları gelmeye başladı. Arkamda da görüyorsunuz. Dut 3 yıl önce dayım göndermişti Adapazarı'ndan. Herhalde bir 15-20 güne kadar bu erkenci dut, Avustralya dutu dediğimiz dutlar da meyvesini verecektir diye düşünüyorum. Gerçi ben çok sevmiyorum onu. Ekşimtırak. Ben dutu tatlı seviyorum. Kırmızı dut oluyor. Ama tabii meyve yokluğunda makbule geçiyor. Aynı zamanda ağrı hissini de azaltır. Limon yağı tırnak mantarı sorununun çözümünde kullanılabilir. Sorunun gözlemlendiği bölge 3-4 damla organik limon yağı ile günde birkaç kez silinebilir. Temizlik için kullanıldığında limon yağı özellikle yapışkan malzemelerin temizliği sonrasında oluşan izlerin ortadan kaldırılmasında etkilidir. Temizlikte kullandığımız boş bir sprey kutusuna su ve limon yağı ekleyerek inatçı lekelere karşı yüzey temizliği savaşında da galip gelmemiz kesinleşir. Ne kadar ağır elim değil mi? Birkaç damla limon yağının çaya damlatılması ile boğaz ağrısı hafifletilir. Beyazına kaçmasın diye dikkatli yapmaya çalışıyorum. Çünkü esas faydalı kısmı bu sarı kısmı. İşimizi görecek olan kısmı. Limon yağı selülit gözlemlenen bölgelerde kullanıldığında kan dolaşımını hızlandırarak bölgedeki hücrelerin yenilenmesini sağlar. Limonun rahatlatıcı ve güzel kokusuyla evinin havasını değiştirmek isteyenler temizlik günlerinde limon yağı damlatılmış bir pamuğu elektrik süpürgelerinin içine yerleştirebilir. Buzdolaplarında oluşan kötü kokularla mücadele içinse birkaç damla limon yağının damlatıldığı pamuk etkin bir yöntemdir. Halı temizleme makinesi kullananlar ise makinenin su haznesine ekleyecekleri limon yağı ile kolay temizliğin ve güzel kokunun keyfini çıkarabilir. Özellikle yaz aylarında oldukça rahatsız edici bir hal alan sivrisinek sorununu doğal yöntemlerle halletmek isterseniz limon yağı sivrisinek kovucu özelliğiyle yardımcı olur. Zengin mineral ve vitamin deposu limon yağı sivilce oluşumunu önleyen bir yapıdadır. Tüy dökücü özelliğiyle istenmeyen tüylerle doğal bir mücadele yöntemidir. Limon yağı epilasyon için uygun özellikler taşır. Yine aynı şekilde istenirse portakal yağı da yapabiliyorsunuz. Geçen yine YouTube'da bir kanalda turunçtan da yapmışlardı. Bahçemde turunç da var ama vallahi en etkilisi limon. Tabii ki başka amaçlarda kullanacaksanız eğer hani tatlılarda veya işte hamur işlerinde portakal da kullanabilirsiniz. Yine yoğun aromasıyla turunç da hatta bergamot da kullanabilirsiniz. Dediğim gibi sadece sarı kısmını almaya çalışıyorum. Yoksa rastgele bunu rendelemiş olsam bir şekilde bunun 2-3 katını çıkarırdım diye düşünüyorum. Nasıl olsa dükkan bize. Bakın birazcık kalın kısmıyla yaptığım zaman hemen beyaza geçiyor. Belki bu kadar vakit almasının sebebi de bu oldu. Tabii ince yapınca sadece beyazı kaçırması değil, aynı zamanda
daha ince kendini salması da sağlanıyor limon kabuğunun. Vay halinize. Benim gibi böyle hımbılsanız vay halinize. Şu kadarcık şeyi ne kadar uzun zamanda rendeledim, değil mi? Yağı zeytinyağında bunu yapacağız. Zeytinyağı mümkünse sızma zeytinyağı olması gerekiyor. Ben de endüstriyel ama sızma, yani iyi bildik bir marka. Zeytinyağını benmari usulü ısıtacağım birazcık. Şöyle tüpün üstünde çok az. Neden? Çünkü koyduğumuz zaman aynısını biberiye yağında da yapmıştım. Malum bildiğiniz üzere. Biberiye yağının faydaları da saymakla bitmeyecek şekilde. Biberiye yağında da aynı şekilde yapmıştık ama onda benmari usulü uygulamamıştık. Direkt yağ ısıtmıştım. Böyle azıcık zeytinyağının ılık olması gerekiyor. Bu ısındıktan sonra işte rendelediğimiz limon kabuklarını, tabi içinde beyazı olmayan ince ince rendelediğimiz limon kabuklarını içine koyacağız. Evet, yağımız ısındı. Tabii ki bu şekilde ısıttığımız için zeytinyağı özelliğini de kaybetmemiş oldu. Şimdi ben alıyorum. Şöyle kapadım. Bu şekilde alayım. Isınmış çünkü. Evet. Sileyim. Yani faydalarını anlat bitiremiyorlar. Daha önce eşim de yapmıştı bir senesi. Çok memnunum. Evet. Şimdi tahta bir kaşıkla, metal kullanmıyoruz kesinlikle. Şöyle içine koyuyoruz. Ve bunu 40 gün, ben genelde 40 gün bekletiyorum. Bekletmeyip kullananlar da var. 5-6 saat yeter diyen de var. 1 ay diyen de var. Ama işte karanlıkta bekleten de var. Ama bence diğer yağlarda da yaptığım şekilde, ben çünkü o şekilde faydasını görüyorum. 40 gün güneşte bekletmekte fayda var. Daha güzel, hem aromasını salıyor hem de içindeki özelliklerini, asitlerini salıyor. Yani faydalarını güneş ışığı da eklenerek, D vitamini de eklenerek, biliyorsunuz zeytinyağında E vitamini var, güneş ışığında D vitamini var ve tabii ki limonda, turunçgillerde olduğu gibi, tüm turunçgillerde olduğu gibi C vitamini var. Ne oluyor? C, D, E vitamini. İşte bu şekilde kapıyoruz. Şöyle bir karıştırmakta fayda görüyorum ben. ...40 gün bekletip istediğimiz şekilde, ister gıdalarımızda, ister cildimizde, işte neye ihtiyacımız varsa rahatlıkla, gönül rahatlığıyla kullanabileceğimiz bir yağ oldu. Bu aktarlarda satılan limon yağları var. Üretim aşamaları benzerdir muhtemelen ama tabii ki kendi yaptığınız kadar güvenli olur. Aktarlardan aldığınız yağları yemeklerinizde, gıdalarınızda kullanma şansınız yok ama bunu rahatlıkla her türlü gıdalarınızda da kullanabilirsiniz. Güzel günlerde, sağlıklı günlerde kullanmak amacıyla.